2025'in Marvel stüdyoları için pek de iyi bir yıl olmadığı herkesçe biliniyor. Çünkü Marvel sinematik evreni izleyiciler üzerinde önemli bir etki bırakmayı başaramadı. Böylece 2026'ya merhaba derken sahnede yeni bir kahraman Simon Williams ile Wonder Man var. Yahya Abdul-Mateen 2, iddialı ve ilginç bir MCU projesinde Wonder Man rolünü üstleniyor. Ancak diziye dair yüksek beklentilere rağmen zamanla iki tamamen farklı program gibi hissetmeye başlıyor. MCU'da Williams büyük bir çıkış yapmayı arzulayan, mücadele eden bir aktördür ve karşısında eşsiz oyuncu Sir Ben Kingsley'nin canlandırdığı Trevor Slattery ile tanışıyor. Bu ikili, gösteriyi ve izleyicileri kendilerini keşfetme ve Hollywood şöhreti yolculuğuna çıkaran dostluklarıyla öne çıkıyor. En iyi başlangıç bölümlerine sahip MCU dizilerinden biri olmasına rağmen Wonder Man momentumunu koruyamıyor ve hızlı bir şekilde klişelere takılıyor. İlgi çekmeyen karakter gelişimleriyle yavaşlıyor. Wonder Man'in ilk bölümleri Marvel'ın en iyilerinden. Bazen Marvel'ın MCU dizileri hayranlar arasında başarılı ya da başarısız olabiliyor. Secret Invasion tamamen hayal kırıklığı yaratırken, WandaVision ve Agatha All Along gibi yapımlar büyük ilgi gördü. Wonder Man, izleyicilere franchise'ın en etkileyici açılış bölümlerini sunuyor. Sezonun ilk yarısı gerçekten çok sağlam. Toplamda 8 bölümden ilk 4 bölüm oldukça özel ve eşsiz bir his veriyor. MCU'nun güçlü anlatım yeteneklerinin doruk noktası gibi. Williams ve Slattery, reddedilme, depresyon, ilişkiler ve Hollywood'un karmaşasıyla başa çıkmayı gösteriyor. Bu süper kahraman türünün ötesine geçen dokunaklı bir hikaye anlatımı. İlk 4 bölümde gerçek bir kalp ve ruh var. Ama ne yazık ki dizi ilerledikçe bu his azalmaya başlıyor. Açılış bölümlerinin daha kişisel bir hikaye anlatmaya ve modern Hollywood'u incelemeye odaklandığı hissi var. Bu da tipik bir MCU hikayesinden farklı. Simon'ı, dünyadaki yerini ve ailesi içindeki rolünü bulmaya çalışan bir sorunlu birey olarak resmediyor. Erken bölümlerin en ilginç kısımları, film ve televizyonun modern manzarasını mercek altına alması. Simon, çoğu durumda saçma ve unutulmuş biri olarak muamele görüyor. Oyunculuk öncesi seçmeler zor bir süreç ve Simon ile Trevor, sayısız ajan, yönetmen ve casting uzmanının kaprislerine maruz kalıyorlar. Dizi, oyuncular ve Hollywood'daki diğer bireylerin maruz kaldığı acımasız duygusal baskılara dikkat çekmeyi daha fazla ön plana alıyor. Bu durum, Simon'ın ailesiyle ve aşk hayatıyla olan ilişkilerine de yansıyor. Simon'a sık sık başarısız olacağını söylemeleri, bu karakterin hayalini gerçekleştirmeye çalışırken yaşadığı zor anları izleyiciler için çok duygusal kılıyor. Dizi, hatta ilk 2 bölüm görsel olarak çarpıcı olmasa da bir bölüm gerçekten örnek alınası. Erken bölümlerden biri sadece Wonder Man için değil, Marvel TV için de belirleyici bir an haline geliyor. Bu taze bir hikaye, görsel olarak yaratıcı ve MCU için gerçekten kalp kırıcı bir yan hikaye sunuyor. Bu tür anlar Wonder Man'in erken bölümleri için büyük umutlar veriyor. Ancak bu umutlar dizinin sonuyla ve Simon Williams'ın kötü yönde değişimiyle yerle bir oluyor. Mateen ve Kingsley harika bir ikili. Dizi için en iyi özelliklerden biri, Mateen'in Simon rolünü üstlenmesidir. Mateen, Simon karakteri aracılığıyla ilk bölümlerde izleyiciyle güçlü bir bağ kuruyor. O, anlayışlı, bağlantı kurulması kolay ve anlaşılır birisi. Simon, sevgi, saygı istiyor ve birilerinin gerçekten ona inanmasını arzuluyor. Her düştüğünde bu, hem karakter hem de izleyici için bir darbe oluyor. Simon'dan daha öne çıkan bir karakter ise Kingsley'in Trevor Slattery'si. Şu ana kadar Slattery, genellikle MCU'daki şakaların hedefi olmuştur. Kendisi hiç ciddiye alınmamış bir karakterdi ve muhtemelen böyle bir amaca hizmet etmemiştir. Ancak Wonder Man onu dönüştürüyor ve Kingsley'in hayranların bildiği olağanüstü yeteneğiyle parlamasına olanak tanıyor. Trevor'ın kendine fazla güvenen ve bencil bir aktörden duyarlı ve şefkatli bir karaktere dönüşümü gerçekten etkileyici. Simon'ın aksine Trevor'ın karakteri dizinin ortalarında başarısız olmuyor. Wonder Man, Trevor'ın karakter gelişiminin zirvesini temsil ediyor ve bu durum çoktan hak ettiği bir değişim. Mateen, dizinin başındaki Simon'la birçok sempatinin kazanırken, Simon'ın karakter gelişimi bunun tam tersi bir etki yaratıyor. Bu durum, Wonder Man boyunca Mateen'in tutarlılığıyla ilgili bir mesele değil, tamamen kötü bir karakterizasyon sorunu. Williams, empatik bir karakter olmaktan neredeyse hiç sevilmeyecek birine dönüşüyor. Simon'ın mücadele ettiği ve dünyada yer bulmaya çalıştığı yoğun duygular, onun nasıl biri haline geldiğini görmekle birlikte hüsran ve öfkeyle yer değiştiriyor.
Başlangıçta bir aktör olarak tuhaflıkları bir ölçüde affedilebilirken sanki üstündekileri etkilemeye çalışıyor gibi görünüyordu. Ancak ilerledikçe bu tavır kibirli ve küçültücü bir hale geliyor. İzleyicinin onun yanında kalabilmesi bir mücadeleye dönüşüyor. Bu yalnızca Trevor'ın Simon'a yönelik tavırları sayesinde oluyor. Simon'ın karakteri dizinin son anlarında biraz denge bulsa da, o zamana kadar izleyicide bıraktığı izlenim geri dönülmesi zor bir durum. Eğer bir gün geri dönerse, MCU'nun bu karaktere yeni bir sevgi yaratması büyük bir sorumluluk olacak. Wonder Man'in sonu tüm gösteriyi sarsıyor. Simon'un geri dönmesi büyük bir soru işareti gibi hissettiriyor. Son yıllarda MCU giderek daha parçalı bir hale geldi. Bu durum hayranların gözünden kaçmadı. Wonder Man bu duygunun en iyi örneği. Zira dizi daha büyük MCU ile neredeyse tamamen bağlantısız. Trevor'ın hikayesi bile Wonder Man'de verilen bağlam ve geri dönüşler ile anlaşılabilir hale geliyor. Bununla birlikte dizinin bazı bölümleri Wonder Man'e büyük avantaj sağlıyor. İlk bölümlerde çoğu süper kahraman hikayesinin olmaması onu ilginç kılan bir özellik. Bu durum seyircilere karakteri, She-Hulk veya Loki gibi şovların parlak kostümlerinden ve süper kötü karakterlerden uzak bir şekilde görme imkanı tanıyor. Süper kahraman tarzında olan diziler hiç de kötü değil, fakat Wonder Man'ın sadece göstermekten çok söylenecek şeylere odaklanması gerçekten ferahlatıcıydı. Bu durum, dizinin sonunun bütün seriyi sarsmasına neden oldu. Simon'ın karakter olarak düşüşüyle dizi daha tanıdık kalıplara geri döndü. Ayırt edici özelliklerinin çoğunu kaybetmiş gibi hissedildi ve sonuç olarak aceleci bir sona doğru ilerledi. Hayranların beklediği anları sundu ama bunlar hikayenin gerekliliğinden ziyade zorunluluk gibi görünüyordu. Sonunda Trevor'ın hikayesi Wonder Man'in kapanışına fayda sağladı ama bu onun belirgin olmasını sağlamak için yeterli değildi. Eğer Wonder Man başlarda belirlenen temalara sadık kalsaydı ve daha fazla hayran memnuniyeti anı yerine daha derin bir sona ulaşsaydı, daha güçlü ve duygusal bir final yapabilirdi. Wonder Man son yıllarda MCU'nun en kötü ürünlerinden biri değil ama bazı bariz sorunları var. Mateen ve Kingsley, dizinin başrol oyuncuları olarak harika bir ikili oluşturuyor ve duygusal bir ilişki geliştiriyorlar. Ancak bu ikili bile diziyi aceleci ve etkisiz bir sonla kurtaramıyor. Bu son, dizinin ilk başlardaki eşsiz özelliklerini gölgede bırakıyor. Simon Williams'ın geri döndüğünü görmek harika olurdu. Ancak dizi, MCU'nun bu karakteri geri getirme konusunda ne kadar kararlı olduğunu belirsiz bırakıyor. Marvel Television'ın Wonder Man dizisinin tüm bölümleri 27 Ocak'ta Disney Plus'ta yayınlanacak.